Tekrar merhabalar. İlk bölümde hırkanın roba kısmını anlatmıştım. Toplam 18 artış yapmıştım. Şimdi ikinci bölümde de kalan kısma devam edeceğim. Bu roba ayrım yerlerinde birer tane ilmek vardı. Bu birer tane ilmekleri bedene kattım. Buradaki bir ilmeği de dahil edince toplam ön bedende 35 ilmek oldu. Ayraç taktım buraya. Kolda 45 ilmek var. Arka bedende 63, diğer kolda 45 ve diğer ön tarafta da 35 ilmek var. Şimdi artık sadece kolu örmeye devam edeceğim. En son haroşa sırasını örmüştüm. Şimdi artık 3 sıra düz örgü örülecek. Şimdi ön bedeni örerek kola doğru ilerliyorum. Düz olarak ön beden için 35 ilmek örüp geliyorum. Ön bedendeki 35 ilmeği ördüm. Artık sadece bu iki ayraç arasındaki 45 ilmeği, yani kol ilmeklerini öreceğim. Kol ilmeklerini de yine aynı şekilde düz olarak devam ediyorum. Model kolda ve bedende de aynı şekilde devam edecek. Şimdi burayı bir sıra düz örüyorum 45 ilmeğimi. Evet, kolda modelin ilk sırasını örmüş oldum. Şimdi arka yüze geçiyorum. Dikişte kullanmak için burada 2 ilmeği haroşa öreceğim. 1 2 ilmek haroşa. Sondaki 2 ilmeğe kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sonda 2 ilmek kalıncaya kadar ters. Sonda 2 ilmeğim haroşa. Evet, düz örgünün ikinci sırasını da tamamlamış oldum. Ön yüzdeyim. Üçüncü sırayı tamamlayacağım. Yine başta ve sonda 2 ilmek haroşa. Diğer ilmeklerin hepsi düz. 3 sıra düzü tamamladım. Şimdi sırada pirinç örgü var. Yine 1 2 tane haroşa, ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Ve pirinç örgüsü için bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde, sıra sonunda 2 tane ilmek haroşa. Arka yüzdeyim. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve 2 tane haroşa. 1 2. Ön yüzdeyim. 2 tane haroşa örüyorum yine. Ve düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Pirinç örgüsü olarak ikinci sırayı da tamamlayacağım. Sonda 2 ilmeğim haroşa olacak. Arka yüzdeyim. Pirinç örgüsünün 3. sırasındayım. Yine baştaki 2 ilmek haroşa. 1 2 ve düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Bu sırayı da sondaki 2 ilmek yine haroşa olacak. Pirinç örgüsü olarak tamamlıyorum. Pirinç örgünün 3. sırasını da tamamladım. Şimdi sırada düz örgü var. Pirinçten sonra düz 3 sıra. 2 diş haroşa ve yine 3 sıra düz. Bu şekilde
yine model devam edecek. Eksiltmeler olacak kolda. Bu şekilde çok geniş olacağı için. Şimdi bundan sonra ben misinanın üzerinde bırakıp değiştirilebilir misina olduğu için bu şişi kullanmaya devam edeceğim ama diğer ilmekler misinanın üzerinde kalacak. Siz isterseniz bu şekilde de devam edebilirsiniz ama zor olacaktır bu şekilde örmek. Çünkü artık sadece kol ilmekleri örülecek. İsterseniz eğer farklı bir tane daha 4 numara şişiniz varsa onunla devam edebilirsiniz. Veya şöyle ilmek tutucular var. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Bunun bir büyüğü ve bir küçüğü de var. Bunlara da geçirebilirsiniz. Diğer kalan ilmeklerinizi o şekilde de devam edebilirsiniz. Ya da iğne ile iple bu boşta kalan diğer ilmekleri ipe geçirerek devam edebilirsiniz. Ben şimdi şişimi değiştireceğim. Birkaç sıra daha örüp ilk eksiltmeler için tekrar geleceğim. Evet, robayı şu son haroşayla tamamlamıştım. Düz örgüyle kola başladım. Şimdi bir pirinç, bir düz, haroşa, düz ve pirinç ördüm. Şuradan da yandan haroşaları da sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi ilk eksiltmeleri yapacağım. Şişimde şu anda 45 ilmek var. Pirinç örgüden sonra düz örgüye geçiyorum. 2 tane haroşa ördüm ve bir tane eksiltme yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir tane bu taraftan eksiltme yaptım. Sıra sonunda 4 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği birlikte örerek bir tane de bu tarafta eksiltme yaptım ve 2 tane haroşa. Ve şu anda şişimde 43 ilmek var. Şimdi 43 ilmeği bir sıra düz ördüm. Yine de ters sırasındayım. Yine aynı şekilde modeli uygulamaya devam edeceğim. Ve yine biraz ördükten sonra ikinci kesmeleri yapacağım. Kol çok bol olmasın diye birkaç tane eksiltme yapacağım. Evet, düz örgünün ikinci sırasını örüyorum şu anda. Modeli uygulamaya aynı şekilde devam edeceğim. Yine yaklaşık şimdiki ördüğüm kadar daha örüp ikinci kesmeler için tekrar geleceğim. Kol örmeye başladıktan sonra 9 diş sonra ilk eksiltmeyi yapmıştım. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş ördüm. İkinci eksiltmeyi yapacağım. Yani kolu örmeye başladıktan sonra 1, 2, 3 tane pirinç sırası ördükten sonraki düz sıraya geldim. Burada ikinci eksiltmeyi yapacağım. Yine aynı şekilde baştan 2 tane haroşa örüyorum. Ve 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltiyorum. Sıra sonunda 4 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltiyorum ve 2 tane haroşa. Şu anda şişimde 41 ilmek var. Yine biraz daha örüp bir kez daha eksiltme yapacağım. İkinci eksiltmeden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş daha örmüş oldum. Yani kola başladıktan sonra 1, 2 pirinçten sonra bir eksiltme yapmıştım. Ondan sonra 2 pirinçten sonra bir eksiltme. Bu pirinçten sonra da yine bir eksiltme yapıyorum. Yine aynı şekilde 2 tane öreceğim, bir eksilteceğim. Sıra sonunda 4 ilmek kalınca bir eksilteceğim ve 2 haroşa öreceğim. Ve bu şekilde yine modeli uygulayarak kol lastiğine kadar örüp geliyorum.
Evet, kol lastiğine başlayacağım şimdi. Burada ben bir ölçü vermek istiyorum. Santim olarak. Buraya da sığmıyor ama. Yakadan itibaren 32 santim oldu. 32-32,5 gibi. Şöyle 1, 2, 3 tane artış kesme yaptım. 45 ilmekle başlamıştım kola. Şu anda şişimde 39 ilmek var. Ve buradaki haroşaları sayarsak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haroşa model sırası örmüş oldum. Ve bir sıra düz ördüm. Şimdi arka yüzde lastik örgüye başlayacağım. Lastik kısmını 3,5 numara şişle öreceğim. Biraz sık olsun istiyorum onun için. Yine başta ve sonda 2 ilmek haroşa olacak. 1, 2 ilmek haroşa. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Tekli lastik olarak örüyorum. Yakayı örerken tekstil tipi lastik yapmıştım. Burada tekstil tipi lastik yapmıyorum. Çünkü bu lastik kısmını biraz uzun yapacağım ve kıvırarak kullanılacak. O nedenle normal tekli lastik olarak yapacağım. Lastik boyunca başta ve sonda 2 ilmek haroşa, aradaki ilmekler bir ters bir düz tek lastik olarak devam edecek. Kolun lastik kısmı bitti. Yedi buçuk santim ördüm. Şimdi artık kesiyorum. Örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. 1, 2 tane ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlattım. Düz örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ters örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düzleri düz olarak, tersleri ters olarak örüyorum ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Haroşaları da yine düz olarak örüyorum. Üzerinden atlatıyorum önceki ilmeği ve son ilmeği de bir kez ördüm. Ve dikmek için ip bırakıyorum. Yaklaşık 2 katı kadar dikeceğim kısmın 2 katı kadar. İp bırakıp kesiyorum. Evet, kolun biri tamamlanmış oldu. Şimdi diğer kolu öreceğim. Kolu şu şekilde kullanacağız. Böyle olacak. Şimdi bu taraftan önden örerek kola kadar geldim. Kolu ördüm. Şimdi arka bedenden ip takıyorum. İki haroşadan sonra şimdi düz sırasındayım. Bütün ilmeklerim düz olacak.
Şimdi burada ip takınca arkadan nasıl sabitlediğimi de göstereyim. Şu ipi takmıştım. Burada yakından bir ilmeğin içine giriyorum. İlmeğin birinin içine girdim. Ve buraya sabitledim. Burada birazcık yürüteceğim bunu. Evet, bu şekilde birazcık daha yürütüp keseceğim. Şimdi burası arka beden. Burada ayraç takmıştım. Başta kola kadar, yani arka bedeni düz olarak örüyorum. Arka bedende 63 ilmek vardı. Bu 63 ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi bu iki ayraç arasında 45 ilmek var. Yani kol ilmekleri. Bu kol ilmeklerini de tıpkı diğer kol gibi öreceğim. Şu andan itibaren artık sadece kol ilmeklerini öreceğim ve diğer kolun aynısı olduğu için burayı kesmek istiyorum. Buradaki 45 ilmeği aynı diğer kol gibi örüp ondan sonra ön bedene geçeceğim ve kol altı birleştirmesini göstereceğim. İkinci kol da bitti. Artık bedene geldi sıra. Şimdi yine buradan bu kolu örerek geldim. Ön bedene geldim. Şimdi buradan ip takacağım. Aynı arka bedenden başlarkenki yaptığım gibi. İki tane haroşa örmüştüm. Düz örgü sırasındayım şu anda. Ve ön bedenin bütün ilmeklerini düz olarak örüyorum. Evet, ön bedenin ilmeklerini düz olarak öreceğim. Arka yüze geçince de burada 6 ilmeği haroşa, diğer ilmeklerimi ters olarak örüp kol altının birleştirmesine başlayacağım. Arka yüzdeyim. Ön bedeni örüyorum. Kol altına geldim. Kol altında herhangi bir işlem yapmıyorum. Direkt birleştiriyorum. Yani ön bedeni ördüm. Şimdi arka bedeni örmeye başlıyorum. Arka bedeni de ters olarak örüyorum. Arka bedeni örüyorum. Kol altına geldim. Ve yine hiçbir işlem yapmadan ön bedeni örmeye devam ediyorum. Sadece burada kol altına gelince biraz sıkılamak gerekiyor. Ön yüzü geçtiğimizde de yine aynı şekilde bu kısmı örerken biraz sık örmek gerekiyor, o kadar. Burası aynı zamanda modelin düz kısmının ikinci sırası. Ön yüzde tekrar düz öreceğim.
ön yüzdeyim. Artık beden kısmını örmeye devam edeceğim. 6 tane kenar ilmeğim haroşa. 3, 4, 5, 6. Düz örgü modelinin 3. sırasını örüyorum şu anda. Şimdi bundan sonra artık değişik hiçbir şey yok. Düz örgüden sonra pirinç örgü, pirinçten sonra tekrar düz. Yani bu modelin aynısını uygulayarak etek lastiğine kadar öreceğim. Başka hiçbir işlem yok. Sadece 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 diş arayla ilk açmaya devam edeceğim. ...13 diş arayla 5 tane ilik açtım. Son ilikten sonra bir diş ördüm. Yani şu en son 2 haroşayı tamamlamış oldum. Ve ön yüzde bir sıra düz örerek sıra sonuna kadar geldim. Şimdi arka yüzde lastik örgüye başlayacağım. Etek lastiğine başlayacağım. 3,5 numaralı şişle öreceğim. Ve buradaki etek lastiğini de tekstil tipi lastiği olarak öreceğim. Yakadaki gibi. Çünkü burada kenarda haroşa hat devam edecek. Büzmemesi için de oradaki lastik kısmını tekstil tipi lastik uygulayacağım. Şimdi 6 tane haroşayı ördüm kenar bantı için. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters tekli lastik olarak örüyorum. Tekstil tipi lastik de ön yüzde düzleri örmeden tersleri normal ters olarak örüyorum. Arka yüzde de normal tekli lastik bir düz bir ters tüm ilmekleri örerek yapıyorum. Şimdi burası arka yüz. Sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar bir ters bir düz tekli lastik olarak örüyorum. Ön yüzdeyim. Etek lastiğini örüyorum. Yine 6 tane haroşa, 2, 3, 4, 5, 6 ve ters örgüyü normal ters örüyorum. İpimi dışarı alıp düz örgüyü örmeden alıyorum. Ters ilmeği normal ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Tekstil tipi lastikte ön yüzde hep bu şekilde öreceğim. Arka yüzde de normal bir ters bir düz lastik olarak öreceğim. Ve bu şekilde şu 2 tane düz giden haroşadan sonra saymaya başlayacağım. 6 diş haroşa olunca ön yüzde bütün ilmekleri örerek kesme tekniğiyle kesip bitireceğim. Kol dikimine geçiyorum şimdi. Bir miktar ip bırakmıştım bittiğinde. İpi iğneme geçiriyorum ve zaten burada haroşa her iki tarafta 2'şer ilmek haroşa yapmıştım. O yüzden dikiş çok kolay olacak. Buradaki ilk ilmeği giriyorum. Bu şekilde. Burada da yine ilk ilmeğe girdim. Ve karşılıklı haroşa dişlerin içine girerek dikmeye devam edeceğim. Şimdi buradaki ilk haroşa dişi burası.
Buradaki ilk haroşa dişi de burası. Sırayla karşılıklı olarak girerek dikiyorum. Bu dikişi ben hemen hemen her projede kullandığım için her seferinde gösteriyorum. Ayrıca bir de video var. Haroşada dikiş diye. Oradan da bakabilirsiniz. Çok kolay. Şu ilk noktadan tutuyorum ve tutarak sabitliyorum. Büyükler için olan örgülerde eğer uygunsa bunu kullanıyorum, ama dümdüz bir şey ördüysem o zaman düz örgü yapıyorum. Çünkü düz örgüde de çok düzgün dikiş tekniği var. Çok düzgün dikiliyor. Ama içeride bir potluk oluşuyor ve büyükler için bu sorun değil. Ama bebekler için örerken ben zaten 0-2 yaş arası örüyorum. Bazı modellerde sadece 0-1 yaş arası. O nedenle bebeklerde rahatsız etsin istemiyorum. Özellikle de kol olduğu zaman kol içinde rahatsızlık vermesin diye düz örgü dahi örsem ne olursa olsun hep böyle kenarda haroşa koymayı tercih ediyorum. Çünkü bakın burası nasıl düz tarafı. Burası da iç tarafı. Hem belli olmuyor. Kesinlikle rahatsız etmez bebeği. Hiçbir pütürlük yok. O nedenle ben bebek örgülerinde tercih ediyorum haroşa dikişini. Dışarıdan da düz örgü bile olsa böyle 2 tane haroşa yaptığım zaman, bazen yan dikişlerde de kullanıyorum eğer parçalı örmüşsem, yan dikişte yapıyorum. Ayrı bir hava da veriyor ayrıca, yani çirkin gözükmüyor. Hatta güzel bile görünüyor. O nedenle benim tavsiyem, eğer bebek için örüyorsanız haroşa dikişini tercih edin. Çok kolay. Tek dikkat etmek gereken şey kaydırmama. Kaydırmadan karşılıklı olarak ilmekler alındığında şöyle dışarıdan görünen haroşa dişinin içine giriyorum. Çok düzgün dikiş elde ediyoruz. Mesela burası lastik kısmıydı. Normalde lastik olarak devam etseydim burada düz örgüde de dediğim gibi dışarıdan hiç belli olmayan bir dikişle dikebilirdim. Ama içeriden potluk yapacaktı. Bu şekilde gayet güzel oldu bence. Evet, normal modelli kısma geldim. Orası da yine aynı şekilde. Kenarda haroşalar olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Aynı dikişle devam ediyorum. Ve buradan sıkılıyorum. Kol lastiğini biliyorsunuz özellikle böyle uzun yapmıştım. Bu şekilde kıvıracağız ve böyle kullanacağız. Çok cici oldu. Evet, kol dikişte bu şekilde ben böyle haroşa dişlerini karşılıklı girerek kol dikişini de tamamlayacağım. Hırka tamamlandı. Hırkada yelek gibi daha şimdiden sevilmeye başlandı. Bunu takım olarak da örebilirsiniz. İsterseniz tek tek de örebilirsiniz. Şimdi kollarını biliyorsunuz böyle uzun yapmıştı. Şu şekilde kıvrılarak kullanılacak kolları. Şimdi tripodla ilgili bir sıkıntı oldu. Tam boy olarak gösteremiyorum. Daha sonra inşallah shorts falan çekerim. O şekilde gösteririm.
Önü bu şekilde, biliyorsunuz. Arkasında da zaten herhangi bir değişiklik yok. Bu şekilde kısa sıra çalışması yapmıştım yakasında, yaka düşürme çalışması. Evet, şimdi ölçü vermek istiyorum. Kol boyu 36 santim. Böyle kıvrık olarak 36 santim. Yaka bitiminden, yani şuradan ölçtüğümde 33 santim. Kol altından ölçeyim. Kol altından kol boyu 23 santim. Buradaki reglen ölçüsü 15 santim. Beden genişliği 29,5 30 santim, ama bu açılır. Bu şekilde şu anda 30 santim. Boyu da omuzdan itibaren etek ucuna kadar 35,5 santim. Evet, tam 1,5-2 yaş ölçüsünde oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de örersiniz. Ördüğünüzde Instagram'dan beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.